Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Instagram ve Facebook sayfamda yine tarifimini anlatmamı istediğiniz bu çanta modelini sizlerle paylaşacağım. Nasıl yaptığımı, nasıl ördüğümü anlatacağım bu çantayı. Evet, bu şekilde örmüştük. Saplarını, askısını bu şekilde diktik buralara. Ben buna da büzgülü bir askı kullandım. Böyle büzgülü bir astar kullandım. Bir kese şeklinde diktim yine. Böyle daha kullanışlı oluyor. Çıkarıp yıkanabildiği için. Evet, bu çantamızın nasıl yaptığımı paylaşacağım sizinle şimdi. Bu rengini sizle öreceğiz. Evet, bu çantamızın tarifini kanalımda bulabilirsiniz. Bu şekilde motiflerden oluşuyor. Evet, YouTube sayfamda, Instagram sayfamda, Facebook sayfamda hepsi Funda'dan El İşleri sayfamın ismi. Şimdi bu çantamızın tarifini sizlerle paylaşacağım. Tarifini YouTube'da bulabilirsiniz bu çantanın. Şimdi yapım aşamalarına geçebiliriz. Çantamızın uzunluğu 20 santim. Şöyle 20 santim uzunluğu. Şu şekilde ölçünce 25 santim eni. Evet, şimdi ben iplerimizi kaybettim. İçinde yürüttüm, kestim ve geldim. Motiflerimiz hazır. Şimdi motiflerimiz birleşince uzunluğu ne kadar oldu onu paylaşayım sizinle. Uzunluğu 52 santim oldu. Evet, uzunluğumuz 52 santim oldu. Şimdi bu çantamızı birleştirirken bu şekilde kıvıracağız. Bu araya bir parça öreceğiz. Bu araya alt tarafa da bir parça öreceğiz, birleştireceğiz. Bu şekilde olacak çantamız. Bunun uzunluğu 20 santim oluyor yerden yüksekliği. Şu şekilde çantamızın boyu yani 20 santim oluyor. Siz eğer bu kısa gelir, küçük bir çanta oldu derseniz birer tane daha iki kenarına motif ekleyip bu sefer 3 tane motif yana doğru çıkarıp 3 motifi taban yapabilirsiniz. Bu şekilde aynı bu üçlü motif gibi. Buraya da örebilirsiniz. Aynı üçlü motiften yukarı doğru. Bu sefer çantanız daha büyük olur. Böyle olursa yerden yüksekliği 26 santim olur. Bu şekilde üçlü motif koyduğunuz zaman. Şimdi o 20 santim. Bu ikili yaptığım için ben. Ama siz üçlü de yapabilirsiniz. Bu mini bir çanta, küçük bir çanta bu. Şimdi bu araya bir parça öreceğiz. Ama bu şekilde öreceğiz birleştirmeden. Onu nasıl yapacağımı size göstereyim. Modelimizin önünü çeviriyoruz. Modelimizin önünden öreceğiz. Şimdi şurada 2 tane motifimizi bırakıyoruz. Siz üçlü yapacaksanız 3 tanesini bırakın. Dördüncüden başlayın. Ama ben 2 tane bırakacağım için kenarda üçüncüden başlayacağım. Motiflerimizin ön yüzündeyiz. Burada yapmış olduğumuz 3. motifin bu köşesinde oluşturmuş olduğumuz bir zincir vardı. Diğer zincirimizi buraya eklemiştik. Bu birli zincirin içine batıyoruz. Buradan ipimizi ekliyoruz. Siz istediğiniz renkle örebilirsiniz. İsterse siz beyazdan devam edin. İpimizi sabitleyelim. Bu ipimizi ben bu şekilde doluyorum daha sağlam olsun diye. Bir tane zincir çekelim. Aynı zincir boşluğuna bir tane sık iğne yapalım. Evet, şimdi bu önümüzdeki ilmeklerin ön yüzündeki değil arka yüzündeki ilmeklere batacağız.
zincirimizin içine bir tane sık iğnemizi yaptık. Ve bu modelimizin, ilmeğimizin ön değil, ikisine bir değil, arkadaki ilmeğine batacağız. Üste çıkacağız çünkü. Bu ipimizi de içinden yürütelim. Şimdi çantamızın kıvrım yeri gibi düşünün. Taban. Bu motiflerimiz taban. Biz kenarını örmeye başlayacağız. Evet, bütün önümüze gelen trabzanların üstünün ya da sık iğnelerin hepsinin ön değil arka yüzüne, ikisini bir değil sadece arka ilmeğine batarak sık iğneler yapacağız. İki motif boyunca. İki motif boyunca bu şekilde yapacağız. Bu şekilde sık iğneler yapacağız. Motiflerimizin ön yüzünden başlıyoruz. Evet, ipimizi de yürütüyoruz içinde, ekleme ipimizi. Bütün trabzanların, sık iğnelerin, önümüze gelen bütün ilmeklerin ön değil, ikisine bir değil, arka ilmeklerine batıyoruz. Hepsinin arka ilmeğine batalım. Yani siz isterseniz dediğim gibi yüksekliğini daha yüksek olsun derseniz küçük bir çanta bu. 3 motiften ya da 4 motiften istediğiniz kadar arttırabilirsiniz motif ekleyerek. Tabana 3, yanlara 3'er tane motif ayırıp yapabilirsiniz. Bu şekilde sık iğnelerimizi örelim. İlmeklerimizin arka kanadına batarak. Şimdi burada bu motifimizi eklerken birleştirdiğimiz yer burada kaldı. Buraya bir ilmek oluşturmuştuk. Burası motiflerimizi eklemeye ilk başladığımız yer. Buraya gelince yine trabzanımızın arka kanadına battık. Önümüzdeki zincirin de arka kanadına battık. Ve burada birleştirmeye başladığımız ilmek var. Bir tane böyle uzanan arkaya doğru. Ona batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Ve onun yanında bir ilmek var. O da öne doğru. Ona da batalım. Birleştirme yeri olmuş oluyor orada. 2 tane sık iğnemizi yaptık buraya. Şimdi bir de bu motifimizin zinciri var burada. Bir tane. O zincirimizin de arka kanadına batalım. Evet, iki motifi birleştirme yerine yani 2 tane sık iğnemizi yapmış olduk. Şimdi bu motifimizde de aynı. Arka ilmeklere batarak sık iğne yapıyoruz. Ben sizi şuraya kadar yapayım, öreyim, örelim beraber. Kapatmayayım şimdi. Burayı yapıyoruz. Aynı bu üste çıkma işlemini bu altta da uygulayacağız. İki motiften yine aynı benim gösterdiğim gibi buradan da ilmek alıp arka ilmeklerine batarak buradan da aynı işlemi yapacağız. Ben bu modelimizin nasıl yapıldığını size anlatayım. Ondan sonra alt tarafına aynı şeyi uygulayacağım. Aynı modeli. Siz de uygularsanız orayı anlatmama gerek yok. Aynı şekilde aynısını oraya da yapacağız bu işlemin. Şimdi sık iğnelerimizi yapalım. İlmeklerimizin arka kanadına batarak. Üst sıraya çıktığımız için arkalarına batıyoruz. Evet, yine geldik bu ek yerine. Burada 3 tane trabzanımızın üstüne yaptık. Sık iğnelerimizi arka kanadına batarak. Şimdi bir tane zincirimizin de arka kanadına batıp yapıyoruz. Bir sık iğne. Ama bu birleştirme yerine yapmıyoruz. Burada 3 tane zincir çekelim. Şimdi ben sayayım kaç tane sık iğnemiz olduğunu. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35 tane zincirimiz var. Bir de şu başta çekmiş olduğumuz zincirimiz var. 36 tane. 36 tane oldu. Şimdi burada modelimizi çeviriyoruz. Çünkü bu iki motif kenar motif olduğu için gitmiyoruz. Ama siz 3 motif yapacaksanız bunu devam ettirin. Model 3'ün katlarından oluşuyor. 3'ün katı olacak şekilde sık iğnelerimizi ayarlayalım. Şimdi döndük. Sık iğnelerimizi yaptık, döndük. 3 tane trabzanımızı yaptık. 3 tane zincirimizi çektik. Şimdi burada bir sonraki sık iğneye ikili trabzan yapalım. Bir zincir çekelim. Burada bir tane ilmeğimizi atlayalım. Sık iğnemizin birini atlayalım. Diğerine ikili trabzan yapalım. Diğerine de bir sonrakine de ikili trabzan yapalım. Burada zincir çekmedik. 2 trabzan yaptık. İkili. Burada bir zincir çekelim. Zincir çektiğimiz zaman alttan bir ilmek atlıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Şimdi zincir çekmedik. Tekrar ikili trabzan. Alttan da atlamadık. Devamına 2 tane böyle ikili trabzan oldu. İkili trabzan bir zincir, ikili trabzan bir zincir. Zincirlerin altında birer ilmek atladık. Şimdi 2 trabzanımızı yaptık. Bir zincirimizi çektik. Alttan bir ilmek atladık. Buraya ikili trabzanımızı yapalım. Bir zincirimizi çekelim. Alttan bir ilmek atlayalım. Sıradaki ilmeğe de yine ikili trabzan. Bir zincir çekelim. Bir ilmek atlayalım. Yine buraya da ikili trabzan. Bir ikili trabzan daha. Bir zincir çekelim. Bir zincir çekelim. Bir ilmek atlayalım. Diğerine bir ikili trabzan. Yanına da bir ikili trabzan. Bir zincir. Bir ilmek atlıyoruz. İkili trabzan. Bir ikili trabzan daha. Yine bir zincir. Bir ilmek atladık. İkili trabzan. Tekrar ikili trabzan. Bir zincir, bir ilmek atladık. Evet, bir ikili trabzan. Buna da bir ikili trabzan. En baştaki sık iğnemize. Bu şekilde oldu modelimiz. Evet, şimdi kenara kadar ördük. İkili trabzan, 2 tane. Bir zincir, bir ilmek atladık. Yine 2 tane ikili trabzan yaptık. Modelimiz bu şekilde. Zincir, ikili trabzan, zincir, ikili trabzan. Birer tane ilmek atlıyoruz zincirlerin altında. Evet, kenara geldik. Şimdi bir zincirimizi çekelim. Modelimizi çevirelim. Buraya bir sık iğnemizi yapıyoruz. Trabzanın tepesine. Diğer trabzanın tepesine de bir sık iğne yapalım. Buraya bir zincir çekelim.
Diğer trabzanların tepesine de yine iki trabzanın tepesine birer tane sık iğnemizi yaptık. Bir zincir çekiyoruz. Yine trabzanların tepesine iki tane sık iğne yapıyoruz. İkisine birer tane. Bir zincir çektik. Diğer trabzana. Evet, trabzanların tepesine sık iğne yapıyoruz. Zincirin tepesine de zincir çekiyoruz yine. Evet, bir zincir. Trabzan üstlerine sık iğne. Birer tane. Yine zincir. Yine sık iğne. Bu sıramızı da anlatayım. Bundan sonraki sıraları anlatmayacağım. Kenara kadar gelelim. Siz istediğiniz iple örebilirsiniz. Ben kağıt ip kullandım. Siz hangi ipi isterseniz, makrome ya da koton, yani bildiğiniz gibi bütün ipler, hangi ipi isterseniz onunla örebilirsiniz modeli. İstediğiniz renkle de örebilirsiniz. Ben bu renkleri ördüm, kullandım. Şimdi bir zincirimizi çektik, kenara geldik. Bu trabzanımızın üstüne bir sık iğnemizi yapalım. Zincirimizin de en üst, buradaki zincir, üçlü zincir çekmiştik dönerken, onun da en üstündeki üçüncü zincire batalım. Oraya da bir sık iğne yapalım. 3 tane zincir çekelim yine ve dönelim. Bu şekilde modelimiz, dönüyoruz. Yine buraya bir trabzan yapacağız. Bir zincir çekip iki tane trabzan, bir zincir, iki trabzan, bir zincir, iki trabzan. Bu sıramız da böyle devam edecek. Evet, şöyle gösteriyoruz. Düzeltelim kağıt ipimizi örerken. Evet, modelimiz bu şekilde olacak. Şimdi bir sıra ikili trabzan, araya birer tane zincir çekerek, bir sıra sık iğne, araya birer tane zincir çekerek. Yani trabzanların üstüne birer tane sık iğne, aralara birer zincir, iki trabzanın üstüne iki sık iğne. Modelimiz bu şekilde. Sık iğne sırasına geçerken bir zincir çekiyoruz. Trabzan sırasına çıkarken 3 zincir çekiyoruz. Evet, bu aynı işlemi, burada uyguladığımız aynı işlemi modelin yine ön yüzünden bu tarafı çevirerek aynı işlemi burada da uygulayacağız. Aynı şeyi buraya da yapacağız. Bu şekilde uzayacak. Bu şekilde de uzayacak. Sonra kıvırdığımız zaman birleştireceğiz buraları. Şimdi bu ördüğümüz model, bu motiflerin uzunluğu kadar olana kadar öreceğiz. Sonra kıvırıp ölçeceğiz. Burası şimdi şu an şu kadar örmüşük daha. Bunu buraya kadar öreceğiz. Aynı uzunlukta olsun. Aynı uzunluğa gelince keselim ipimizi. Sonra bu tarafını örelim yine. Burayla aynı eşit olacak şekilde. Buraları örüp gelelim. Ondan sonra ben size anlatayım. Dikim aşamalarını nasıl birleştireceğimizi anlatacağım. Bir bu uzunlukları örelim, gelelim. Evet arkadaşlar, ben bu aramızı ördüm. Motiflerimizin aynı ölçüsünde uzunluklarını ördüm. İki tarafına da bu şekilde. Şimdi size kenarlarını nasıl tığla birleştirdiğimi göstereceğim. Tersindeyiz yine modelimizin, motiflerimizin ters yüzündeyiz. Şimdi ipimizi buradan sabitliyoruz. Bu motiflerimizin hizasından. Buradan tığımızı geçirelim. İpimizi buraya sabitleyelim. Bu karşıdaki motifimizin kenarındaki trabzanın yine
motifleri birleştirirken yaptığımız gibi tek kanadından batıyoruz. Ve buraya bir kaydırma yapıyoruz. İpimizi sabitliyoruz bu şekilde buraya. İpimiz çantamızın tersinde kalsın. Burası tersiydi. Yine aynı motiflerimizin birleştirirken yaptığımız gibi bir karşıki trabzanımızın bir ilmeğinden takıyoruz. Bir de motifimizin karşısına denk gelen ilmeğinden takıyoruz. Tek kanadından takıyoruz. Üstteki tek kanadından. Aynı motifleri birleştirirken yaptığımız gibi. Buraya bir kaydırma yapalım. Şimdi tekrar trabzanımızın üst kanadının birinden ilmeğimizi aldıralım. Ve karşıdaki motifimizin ilmeğinin birinden de aldıralım. Üst kanadından, sadece tek kanadından batıyoruz. Alt kanadı duruyor. Bu şekilde kaydırmamızı yapalım. Yine bir sonraki sık iğnemizin kenardaki ilmeğinden alalım. Karşıdaki motifimizin de yine üst ilmeğinden alalım. Bu şekilde içinden geçiriyoruz. Şimdi yine tekrar aynı işlemi yapalım. Bir trabzanımızın tek kanadından, bir motifimizin tek kanadından alalım. Şimdi burada 10 sıra yaptık. Bu boşlukları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra delikli sıramız olmuş oldu. Ve 10 sıramızın 1, 2, 3, 4, 5. 5. delikli sırasından sonra bir yer belirleyelim buraya. Bir işaret koyalım. İp de bağlayabilirsiniz ya da bu yer belirleyiciden de takabilirsiniz. Bu beşincimizin bu iki motifin ortasına gelmesine dikkat edelim birleştirirken. Şimdi buradan bir ilmek trabzandan bir ilmek motiften alıp birleştirip buraya kadar geldiğimiz zaman buradaki sık iğne sırasının motifimizin ortasına denk gelmesi lazım, ek yerine. Şimdi biraz bol gibi görünüyor ama bu ördükçe birbirini eşitliyor, tamamlıyor. Burada 1-2 ilmek kalırsa bu sorun olmaz. Eşitlersiniz burasını. Aynı şey üstü için de geçerli. Burada da yine buradan başlayıp yine karşılıklı alttaki gibi devam edeceğiz. Aynı şey yapacağız bitene kadar. Birleştirip en sonuna gelip burada ipimizi kesiyoruz. Evet, bu şekilde yapalım. Burası da bol gibi görünüyor ama yaptığımız zaman bu ilmekler bunlara karşılıyor. Ama 1-2 tane fazla ya da az gelirse bunu eşitleyebilirsiniz. Fazlalıkları arada yedirin, yani kaybedin. Ama denk geliyor. Çok bol kalmıyor. Evet, şimdi biraz daha göstereyim nasıl birleştirdiğimi. Tabii ipimiz altta oluyor bu arada. Aynı motifleri birleştirdiğimiz gibi. Evet, bir ilmek karşıdaki trabzanın ilmeğinden alıyoruz. Bir ilmek motifimizin üst kanadından, alt tarafı duruyor. Bu şekilde kaydırma yapıyoruz. Evet, bir karşıdaki trabzanımızın tek ilmeğinden bir de motifimizin üstte kalan ilmeğinden aldırıyoruz. Bir saniye, bakın ben tamam, doğru. Şimdi bu şekilde aldırıyoruz. Katip örmesi biraz zor, sert hem de katlara ayrılabiliyor. Yine buradan ipimiz altta, elimizdeki ip ve diğerinin üst ilmeğinden birleştiriyoruz. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizi karşılıklı birbirine birleştirelim. Burada bu 5.
sıramızdan sonraki sık iğne sırasına gelmesine dikkat edelim. İki motifin ortasının, ortadaki birleştirme yerini. Bu şekilde gösterdiğim şekilde bitene kadar hepsini aynı işlemi yaparak kaydırma, bir karşıdan bir buradan kaydırmalarımızı yaparak uca kadar gelelim. Bu ucu da birbirine eşit bırakalım yine en üstü. Bu şekilde birleştirip gelelim. Evet, çantamızın bütün kenarlarını diktik bu şekilde. Dört kenarını da diktik. Evet, bu şekilde göründü. Şimdi kenarına, en üst ağız kısmına bir sıra sık iğne gideceğiz. Şimdi ağız kısmına bir sıra sık iğne öreceğiz ama 3 milim tığımızı alalım. 3,5 milim tığımızla örmüştük çantamızı. Ama şimdi 3 milim tığımızı alalım. Ve ipimizi, çantamızın ön kısmı burası, tersinden birleştirmiştik. Önünü çevirdik. İpimizi sabitliyoruz. Bu fazlalık ipimizi döndürüp bir zincir çekiyoruz. Bu ipimizi de içinden yürütelim. Evet, şimdi normal sık iğnelerimizi yapıyoruz her tepeye. İki kanadından batarak bu şekilde bütün tepelerimize 3 milim tığımızla sık iğnelerimizi yapıyoruz. Evet, hepsinin tepesine bu zincirlerin de iki kanadından tutturuyoruz yine üstten. Hepsinin tepesine sık iğnelerimizi yapalım. Alt ipimizi de içinden yürütüyoruz hala. Bitene kadar yürütelim. Evet, her tepeye bir sık iğne. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Üç milim tığımızla, çantamızı 3,5 milim tığla örmüştük. Bu ağzımızın sırasını 3 milim tığla örüyoruz. Evet, bu şekilde bütün kenarımıza sadece sık iğneler yapacağız. Bu şekilde dolaşalım. Bütün kenarlarımıza sık iğnemizi buraya kadar örelim. Evet, bir sıra sık iğnemizi örüp geldik. Şimdi bu ilk başladığımız sık iğnenin tepesine arka ilmeğinden batarak birleştiriyoruz bu sırayı. Bir kaydırma yaparak. 3 milim tığımız var hala elimizde. Evet, bu sıramızda da bütün sık iğnelerimizin arka ilmeğine batarak bu şekilde kaydırmalar yapacağız. Evet, arka ilmeklerine batıyoruz. Böyle arka ilmeklerine batarak bütün sıra boyunca kaydırmalar yapacağız. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Bu sırada da bu şekilde kaydırmalar yapacağız. Evet. Bütün sık iğnelerimizin arka ilmeğine batarak, ön değil, ikisine bir değil, şu arka ilmeklerine batarak bu şekilde kaydırmalarımızı yapalım. Bir sıra boyunca dolaşıp burada yine birbirine ekleyip ipimizi kaybedelim. Evet, kaydırmalarımızı örüp geldik. Sıramız bitti. Burada ipimizi keselim. Bu ipimizi buradan çıkaralım. Ve önümüze denk gelen birinci kaydırmadan değil, ikinci kaydırmanın altından tığımızı geçirelim. Ve bu ipimizi buradan arkaya çekelim. Ve buradan alttan
Yine çantamızın iç tarafına doğru bu ipimizi çekelim. Evet, bu da bir kaydırmanın devamıymış gibi birleşiyor. Bu şekilde daha düzgün duruyor. Şimdi bu ipimizi kaybedelim. Şimdi askıları örmeye başlayacağız. Onun için yine 3,5 milim olan tığımızı aldık. Evet, 3,5 milim tığımızla örüyoruz. Şimdi şu ipimizi dikmek için biraz uzun bırakalım. Şu kadar uzunluk yeter. Şimdi zincirlerimizi yapmaya başlıyoruz. Buraya bu şekilde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde buraya 50 tane zincir çekip gelelim. Ben 50 tane zincirimizi çektim. Bu şekilde 38 santim oldu. 39 santim oldu ölçüsü. Evet, şimdi 50 zincirimizi çekip geldik. Bu ilk boşluğumuza değil, diğerinden şu şekilde çeviriyoruz zincirlerimizi. Bu şekilde batmıyoruz. Şu şekilde çevirelim ve buradaki tepeciklere batacağız. Tepelere batacağız. İlk tepemize değil, ikinci tepemize batalım. Bir sık iğne yapalım. Bu şekilde tepelere batacağız. Yan çevirince görünen tepelere, ortasına yani. 2, 3, sık iğne yapıyorum. Hepsine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu zincirimizin tepelerine. Bu şekilde zincirimizi çekmiştik. Bu kanatlarına değil, bu yan çevirdiğimdeki bu görmüş olduğunuz tepelere yapıyorum sık iğnelerimizi. Evet, bu zincirimizin hepsi bitene kadar tepelerimizin üstüne bata bata buraya kadar, sonuna kadar sık iğnelerimizi yapıp gelelim. Evet, ben sık iğnelerimizi çekip geldim. Bu kenara kadar ördüm. Bu kenardaki ipimizi dikmek için uzun bırakmıştık. Şimdi sonuncu zincirimize de battım. Bir sık iğne yaptım. Burada bir zincir çekelim. Ve bu zincirlerin biliyorsunuz bu tepeciklerine batmıştık sık iğneleri yaparken. Şimdi o tepeciklerden kalan öndeki ilmeklere değil, arkadaki ilmeklere birer tane kaydırma yapacağız. Ön değil, arka ilmeklerinden yapıyoruz kaydırmayı. Evet, kaydırmamızı yapalım. Diğer ilmeğimize batalım. Kaydırmamızı yapalım. Evet, bu şekilde arka ilmeklerine batarak zincirimizin kaydırmalarımızı yapıyoruz. Bütün bu sık iğnelerin karşısına gelen ilmeklerin arka ilmeğine batarak kaydırmalarımızı yapalım. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar hepsine kaydırma yapacağız. Ön değil, arka ilmeklerine batarak bu şekilde görünecek. Ön değil, arka ilmeklerine batıyoruz. Evet, bu şekilde örelim. Sıra sonuna kadar örelim. Burada da yine sonuncu şu gördüğünüz kenardakinin de tepesine batmıyoruz. Şu bir yanındakinin, şu en sondaki sık iğnenin yine arka tarafındaki ilmeğine batalım. Buna batmayalım. Burada ipimizi çekip çıkaralım. Onu da uzun bir şekilde burası gibi keselim. Sonra dikeceğiz buralardan çantamıza. Evet, buraya kadar örelim.
Kenarda ipimizi çıkaralım. Sonra dikmesini göstereceğim. Evet, ben askımızı örüp geldim. Bu şekilde de size ölçüsünü vereyim. Bu şekilde ölçüsü 35 santim oldu. Askımız bittikten sonra ölçüsü 35 santim oldu. Şimdi çantamızı nasıl dikeceğiz göstereyim. Bu kenara kadar kaydırmalarımızı yaptık. Sık iğnelerimizin üstüne. En sonda kalan ipimizi, ilmeğimizi bu şekilde çıkarttık. Ben iğneyle tutturacağım askımızı. Siz isterseniz tığla tutturabilirsiniz. Evet, iğnemize geçirelim ipimizi. Şimdi şu şekilde motifimizin şurada üçlü trabzanlar yapmıştık. Onların olduğu yere denk getirelim. Önü tabii ki de bize doğru baksın. Motifimizin önü, yani sık iğnelerimiz üste doğru duracak. Kaydırmalarımız alta doğru. Şimdi şöyle çevireyim. Buradaki üçlü trabzanlarımızın devamıymış gibi düşünelim. Evet, iğnemizi geçirdik arka tarafa. Sonra yandaki trabzan boşluğundan ön tarafa aldık ve buradaki kaydırmalarımızın tepesine battık. İçinden geçirdik. Hani bir tek kanatından geçirdik. Ve diğer yanındaki sık iğnemizin tepesinden yine bir kanadından dış tarafa doğru geçirdik. Şimdi bir üstteki boşluktan ve şu çantamızın ilmeğinin tek kanadında askımızın bu tarafa geçiriyoruz. Şimdi bu üstte duran yaptığımız kaydırmaların üstte kalan kanadına batalım. Bu tarafa geçirelim. Bir sonraki kaydırmanın yine üstte kalan kanadından takalım. Ve arka tarafa çıkaralım. Askımızı tam batıralım bu şekilde. Şimdi tekrar askımızın yandaki kaydırmasından geçirelim. Ve öndeki yine bu kaydırmalarımızın üst kanadından takalım. Tekrar çıktığımız yerden tekrar takalım. Bu şekilde. Şimdi içini çeviriyoruz. Bu kenarımızı da aynı şekilde bu ilmeğimizden ön tarafa çıkalım. Sonra bir altındaki boşluktan bir alt trabzanın içinden çıkalım. Köşeden. Evet, burada şimdi ipimizi düğümleyip kaybedelim. Bu şekilde sağlam oldu. Buraya bir düğüm atalım. Bu şekilde. Şimdi içinden geçirip şöyle. Bunun bir belirli bir boşluğu yok. Nasıl daha düzgün duruyorsa o şekilde dikebilirsiniz. Böyle içinden geçirerek kaybediyoruz ipimizi. Ve burada keselim. Askımızın burasını diktik. Şimdi burada da ipimizi uzun bırakmıştık. Şimdi buraya da iğnemizi takacağız bu ipimize. Ondan sonra yine çantanın içinden bu üçlü trabzanların üstüne doğru denk gelecek. Burası gibi. Buradaki üçlü trabzanlarımızın devamıymış gibi düşün. Burası da aynı şekilde, aynı hizada olacak şekilde burayı da dikelim. Aynı gösterdiğim gibi. Bir oradan bir buradan, yani isterseniz tığla çekebilirsiniz. Bu şekilde dikelim. Evet, ben karşı tarafını dikmiştim. Böyle görünüyor.
Bu şekilde görünüyor. Evet, siz de bu şekilde dikip gelin arkadaşlar. Evet, şimdi askımızı diktik. Bu şekilde iki kenarına da askılarımızı diktik. Şimdi bu iki askıyı birleştirmek için böyle uzun bir askı daha öreceğiz. Şimdi o askının yapılışını anlatacağım. Yine 3,50 milim tığımızı alalım. 3,5 milim tığımızı aldık. Ve buraya bir sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkayı sabitlemek için bir zincir çekelim. Buraya 2 tane daha zincir çekiyoruz. Üstüne dolayalım. Bu şekilde ikilisini çıkaralım. Diğer ikilisini tığımızda bekletelim. Tekrar dolayalım. Yine aynı şekilde ikisini çıkaralım. Diğer üçünü hepsini bir çıkaralım. Bu şekilde. Buraya 2 tane zincir çekelim. Üstüne dolayalım. Yine sihirli halkamızın içine bir kez ikisini çıkaralım. Diğer ikisi tığımızda kalsın. Dolayalım. Yine aynı şekilde üçü kalsın. Dolayalım. Yine aynı şekilde. Bu sefer 3 tane trabzanımız oldu. Hepsini bir çıkaralım. Evet, bu şekilde. Şimdi döndürelim örneğimizi. Buraya sabitleyelim. 2 tane zincirimizi çekelim. Üstüne dolayalım. Buraya 2 kez de çıkan birli trabzan, ikili trabzanın birisini çıkardık. İkisini tığımızda bekletiyoruz. Tekrar doluyoruz. Yine aynı yere. Yine ikisini çıkaralım. Üçünü hepsini bir çıkaralım. Yine 2 tane zincirimizi çekelim. Üstüne dolayalım. Yine aynı boşluğa ikisini çıkaralım. İkisi tığımızda kalsın. Tekrar ikisini çıkaralım. Üçü tığımızda kalsın. Tekrar ikisini çıkaralım. Dördünün hepsini beraber çıkaralım. Şimdi bu sihirli halkamızı çekelim. Kapatalım burayı. Evet, bu şekilde sıkıştırdık. Çok fazla da çekelemeyin. Katiple örüyorsanız kopmasın. Evet, bu sihirli halkamızı buradaki ilmeklerin içinden çıkarıp sonra birkaç kez çıkarıp kaybedeceğiz. Şimdi tekrar modelimizi döndürelim. Yine buraya bir kaydırma yapalım. Buradaki boşluğa bir kaydırma yapalım. Buraya 2 tane zincirimizi çekelim. Üstüne dolayalım. İkisini çıkaralım. İkisini bekletelim. Tekrar dolayalım. İkisini çıkaralım. Üçünün hepsini bir çıkaralım. 2 zincirimizi çekelim. Yine aynı boşluğa, buradaki aynı boşluğa batalım. İkisini bir çıkaralım. İkisini bekletelim. Yine ikisini bir çıkaralım. Üçünü bekletelim. Yine ikisini bir çıkaralım. Dördünü bir seferde çıkaralım. Yine kenarlarda aynı şekilde dönüyoruz. Kaydırmamızı yapıyoruz. 2 zincirimizi çekiyoruz. Yine bu boşluğun içine, şu aynı boşluğun içine aynı şey yapıyoruz. Altta yaptığımız gibi. Yani bu boşlukların içine yapıyoruz bu modelimizi. Şimdi yine bu boşluğa yapacağız. Yani 2 grup üçerli trabzan yapıyoruz. Bir seferde çıkarılan aralara 2 zincir çekerek. Evet, bunu 70 santim olana kadar örelim. Boyu 70 santim olana kadar örelim. Ondan sonra diğer askıyla nasıl birleştirileceğini göstereceğim size. Askımızı örmesi bitti. 70 santim uzunluğunda ördük. Şimdi bir ölçelim sizle de.
Şu şekilde ucundan ölçüyoruz. Evet, benim 71-72 santim oldu uzunluğu. Yani 69, 70, 71, 72. Sizin elinizin ayarına göre ayarlayabilirsiniz. Bu bitiş ipimizi uzun bıraktık dikmek için. Bu başlangıç yerinde ben uzun bırakmamışım. Siz buradan uzun bırakıp da dikebilirsiniz. Evet, ipimizi geçirelim. Ve önce örüp dikmiş olduğumuz burada yan askımız vardı. Onun dışından içine doğru döndürelim burayı. Şöyle 1, 2, 3. motifimiz burada kalacak şekilde böyle döndürdük. Tabi askımızın ön kısmının görünmesine dikkat edelim. Sonra da ayarlayabilirsiniz. Bunu dikmeyeceğiz buraya. Şimdi bu şekilde döndürdük. Bu uzun bırakmış olduğumuz bitiş ipimiz. Bu da çantamızın diğer 1, 2, 3. askısını yapmış olduğumuz modelimiz. Bu modelimizin içinden bu ilmeklerin hepsini bir iğnemize geçirelim. Bu şekilde buradan çıkarıyoruz. İkisini birbirine tutturduk ucuyla 3. motifimizi. Evet, şimdi bu alttakini içinde kalanı dikmeyelim. Dikkat edelim. Bu ikisini birbirine tutturalım. Buradan geçirdik ilmeğinden. Alttakinin ilmeklerini biraz önce içinden geçirdiğimiz ilmeklerden de geçirelim. Diğer karşıdaki ilmekten de geçirelim. Evet, bu şekilde sabitledik buraya iki ucunu birbirine. Şuradan da geçirelim. Daha sıkı olsun. Şunu da aldıralım. Daha düzgün dursun. Bir ilmeğimizin daha. Evet, şimdi bu ikisini düğümleyelim buraya. Nasıl daha düzgün görünecekse öyle ayarlayalım bu kenarı. Nereye battığımızda daha düzgün duruyorsa. Evet, burada düğümleyelim ipimizi. Ve içinden böyle boşluklardan geçirerek kaybedelim bu iç tarafı. İçte kalacak düğüm yeri. Bu şekilde dikelim. İçinden yürütelim ipimizi. Keselim. Evet, bu tarafı diktik. Bu şekilde oynayabiliyor askımız. Aynı şekilde diğer tarafına da bir askı dikmiştik. Bu ucunu da böyle düz gelmesine dikkat ederek bu şekilde düz gelmesine dikkat edelim. Bu ucunu da buraya dikeceğiz bu şekilde. Yine 3. örneğimize tutturacağız iğneyle. Bunu da buraya dikelim. Aynı karşı taraftaki gibi. 3.'nün üstündeki ilmeklere batarak buraya bunu da dikelim bu ucunu. Evet, ben dikeyim bu ucunu da. Siz de burada gösterdiğim gibi dikiniz. Sonra çantanın bitmiş haliyle karşınızda olacağım. Evet, çantamızın yapımı bitti. Askıları bu şekilde oldu. Diktik buraya. Şimdi size çantanın ölçüsünü vereyim. Çantamızın eni şu şekilde ölçünce 25 santim.
Çantamızın uzunluğu 20 santim. Şöyle 20 santim uzunluğu. Şu şekilde ölçünce 25 santim eni. Evet, çantamız bu şekilde oldu. Şöyle göstereyim. Motiflerimiz, arka yüzü, yanları, tabanı bu şekilde. Evet, saplarımız bu şekilde oldu. Diktik buraya saplarımızı. Örülüşünü anlattım hepsini. Diğer sapını da diktim. İki sapını da diktik. Bu şekilde motiflerimize tutturduk, diktik. Çantamızın yapılışı bu şekildeydi arkadaşlar. Diğer başka çanta modelleriyle karşınızda olacağım.